Herkese merhabalar. Ben Healing Journey'den Doktor Murat Uslu. Bugün estetik dermatoloji uzmanı Sayın Ayşe Pınarbaşı ile birlikteyiz. Dolgu ve botoks uygulamalarından bahsedeceğiz. Hocamızdan bilgiler alacağız. Merhabalar, hoş geldiniz Merhaba, hocam. hoş bulduk. Öncelikle dolgularla başlayalım isterseniz Tamam, hocam. başlayalım. Peki dolgu nedir? Önce bize bunu anlatırsanız seviniriz. Dolgu, yüze volüm vermek için kullandığımız maddelerin ismi. Birçok çeşit dolgu kullanabiliyoruz. En çok kullandığımız dolgu maddesi hyaluronik asit. Hyaluronik asitin de özelliği bizim vücudumuzda doğal olarak bulunması. Peki hocam, bu uygulamalar ne işe yarıyor? Şimdi şöyle, yaşlanma sürecinde yüzümüzde olan yağ pedleri erimeye başlıyor. Yüzün ortasındaki özellikle yağ pedleri ilk başta eriyor. Sonra işte tüm alandaki yağ pedleri erimeye başlıyor ve yüzü tutan kolon gibi o yağ pedleri eridikçe işte o yüzdeki sarkma dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Dolguda bizim yaptığımız şey bu eriyenlerin yerini desteklemek ve yüzü yukarı kaldırmak. Evet, çok güzel. Peki ne kadar uzun bir etki bekliyoruz bu uygulamalarla? Şimdi şöyle bir şey, bana hiç dolgu yaptırmamış bir kişi geldiğinde öncelikle diyelim ki 5 tüp, 10 tüp ne gerekiyor, ne lazımsa onu bir yapmak lazım. Onu yerleştirdikten sonra yani yüzü destekledikten sonra normalde dolgu malzemeleri eriyebilir dolgu kullanıyorum, hyaluronik asit kullanıyorum genellikle. Bunu destekledikten sonra 1 yıl aslında erime süresi ama biz yeteri miktar dolgu koyarsak ilk başta diyelim ki 6 cc dolgu koydum. Bir daha 1 yıl sonra ihtiyacımız olan idame doz 1 ya da 2 cc olacaktır. Yani eridiğinin yerine tekrar 6 cc ya da 5 cc koymuyorum. Tüm hacmi kaybetmiyorlar yani. Tüm hacmi kaybetmiyor. Evet, bir miktar kalıyor. Çünkü aslında dolgu erise bile 20 yıldır kullanılan bir malzemedir hyaluronik asit. Dolgu erise bile bizim gözlemlediğimiz şey, çalışmalar da öyle, yüz germe etkisi yapıyor dolgu malzemesi. Hyaluronik asit oraya yerleştirdiğimiz süre boyunca çalışıyor. Su tutuyor, dokuyu gençleştiriyor. O volüm etkisi dışında doku yenileyici etkisi de var. Dolayısıyla 1 yıl sonra yüz zaten gençleşmiş oluyor. Yani ihtiyaç hep azalıyor. Peki hocam, bu dolgu malzemelerinin hepsi aynı mı? Veya farklı türleri var mı? Dolgu malzemelerini seçerken nelere dikkat ediyoruz? Evet, şimdi bu çok önemli bir soru gerçekten. Dolgu malzemeleri seçerken bir kere FDA onaylı olması lazım. Hyaluronik asit dolgular ve diğer dolgular için konuşuyorum. FDA onaylı, yıllardır kullanılmış işte belli markalar var. Bunların içerikleri çok önemli. Çünkü dolgu malzemesi yani hyaluronik asit laboratuvarda üretilirken bizim dokumuzda, bağ dokumuzda zaten hyaluronik asit var. Ve bu hyaluronik asit bizim artık belli bir yaştan sonra yeterince üretilmeyen bir madde ama çok önemli bir madde. Bu laboratuvarda üretiliyor. Bu üretilirken özel teknolojiler kullanılıyor. Onun için FDA onaylı, bildiğimiz, yıllardır kullanılan ve hiçbir sıkıntı yaşamadığımız malzemeleri seçiyorum. Yani bu konuda çok özen göstermek lazım. Teşekkür ederiz. Dolgu uygulamalarını kimler yapabilir hocam? Duyuyoruz, pek çok insan yapıyor dolgu. Evet. Farklı yerlerde, güzellik merkezlerinde yapanlar var, hastanelerde yapanlar var, kliniklerde yapanlar var. Kimler yapmalı? Kimler ehil bu konuda? Yasal olarak ehil olan kişiler, Türkiye için konuşuyorum. Plastik cerrahi, dermatoloji uzmanları ve bir zamanlar medikal estetik sertifikası verilmiş kişiler, hekimler. Onun dışındaki kimse bu uygulamaları yapamaz. Çünkü dolgu uygulaması yapmak gerçekten özellikli bir iştir. Uzun süreli eğitimler gerektiren bir işlemdir ve komplikasyonlar açısından da çok riskli bir durumdur. Yani bu konuda ehil kişiler yapmazsa istemediğimiz sonuçlar ortaya çıkabilir. Tekrar ediyorum, dermatolog, plastik cerrah ve bir zamanlar medikal estetik sertifikası almış hekimler. Evet. En çok yaptığınız dolgu uygulaması hangisi hocam? Şimdi en çok yaptığım tabii ki en çok dudak. Çünkü her yaş insan buna geliyor. Dudak dolgusu çok popüler. Çok genç yaşlarda dudak dolgusu isteyen kişiler de var. İleri yaşlarda da var. Dudak dolgusunu çok fazla yapıyoruz. Onun dışında orta yüz dolgusunu da çok fazla yapıyorum. Yüzüğü kaldırmak için çünkü en fazla desteklediğimiz alan orta yüz.
Genelde bu alanlar en çok yaptığım alanlar. Peki hocam. Sokakta yürürken doğal olmayan dudaklar görüyoruz. Doğal dudak, doğal bir görünümü nasıl elde ediyoruz? Şimdi bu çok önemli bir konu. Özellikle dudak dolgusu çok yapılan bir uygulama ama bir taraftan da çok kötü dudaklar görüyoruz. Nasıl işte ördek dudak dediğimiz ya da öne çıkmış dudaklar. Şimdi bu dudak dolgusu yaparken birçok teknik kullanıyoruz. Herkesin dudağı kendine özeldir. Aynı parmak izi gibi. Herkesin dudağının şekli ayrıdır. Kimseye başka bir fotoğraftaki bir dudağı koyamayız. Bu yüzden yaptığımız uygulamada kullandığımız malzeme, kullandığımız teknik çok önemli. Benim özellikle dikkat ettiğim, hastalarım da çok iyi bildiği şey doğal olması. Bunu yaparken birden fazla teknik kullanıyorum. Bu kolay bir iş değil. Çünkü sadece boşluk doldurmuyoruz. Burada yaptığımız iş özel bir teknik gerektiriyor, özel malzeme gerektiriyor. Onun için dudak dolgusu yaparken en fazla dikkat ettiğim şey doğal olması. Yaptığımız işin dışarıdan çok belli olmaması ama tabii ki çok güzel bir dudak olması. Yani hastamızın da gene istediği gibi bir dudak olması. Fakat çok plastik bir görüntü hiçbir zaman istemiyorum. Peki bu çok plastik, doğal olmayan dudakları isteyen hastalarınız olmuyor mu? Veya bunlara karşı tepkiniz ne oluyor? Yani bunları isteyen oluyor, ben reddediyorum. Yani böyle bir işin içinde imzam olsun istemem. Peki, dolgu yaptırmak isteyen insanlardan duyuyorum bazen. Dolgu yaptırırsam yüzüm çok şiş gözükebilir diyorlar. Ve korkarak yaptırmayan birçok insan var. Bunlara söylemek istedikleriniz nelerdir? Şimdi yüze dolgu yaptığımızda aslında bir ekstra bir malzeme koyuyoruz ve yüzün şişmesini bekleyebiliriz. Normalde öyle bir şey olabilir ama özel teknikler kullandığımız için öyle bir şey olmaz. Yağ petlerinin olduğu alanların tamamen yukarı kaldırılmasını ve yüzü yukarı tutan ligamentlerin desteklenmesini sağlayan özel teknikler var. Bunlar çok uzun süreli eğitimler sonucu elde ettiğimiz teknikler. Bu tekniklerle çok iri bir yüzü bile dolgu yaparak inceltebiliriz aslında. Hocam şimdi gerek sosyal medya olsun, gerekse işte çevremizdeki insanlar olsun, sürekli bir jawline terimi duyuyoruz. Bir jawline modası var. Bu keskin çene hattı, bu jawline modası hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi keskin çene hattı ve böyle güçlü çene hem erkek için hem kadın için yüzü tamamlayan bir unsur. Bizim ırkımızda diyeyim, Türk ırkında maalesef özellikle kadınlarda çene geriliği, küçük çene gibi bir problemimiz var. Küçük çene ve de çene geriliği olduğunda alt yüzü tutan dokumuz biraz gevşek kalmış ve desteksiz kalmış gibi oluyor. Yani yüzü destekleyen alt yüz, şu çene bölgesi ve mandibüler köşe dediğimiz çene köşesi iyi, sıkı olmadığı zaman hemen bu sarkmalar ve yüzdeki bu gevşek görüntüler daha çok ortaya çıkıyor. Dolayısıyla çeneyi desteklemek çok önemli. Ama bunun da abartıldığı durumlar var. Yani bu cadı çenesi dediğimiz uzun, garip çeneler ortada olmaya başladı. Her şeyin bir ayarı var. Yani ben çenesi geride olmayan, çene problemi olmayan kişilere bunu yapmıyorum zaten. Ama zaten böyle bir problemi varsa çeneyi her zaman destekliyorum. Ve bu yüzde inanılmaz bir değişim sağlıyor. Peki hocam, dolgu uygulamaların fiyatlarını belirleyen unsurlar nelerdir? Şimdi bu fiyatları belirleyen birçok unsur var. En önemli unsurlardan bir tanesi hekimin, yapan kişinin sanatı, kabiliyeti, tecrübesi. Tabii ki bu böyle bir hekim istediği bir fiyat söyleyebilir. Ama diğer en önemli unsur kullandığımız malzemeler. Gerçekten çok iyi malzeme kullanıyorsak çok ucuz yapamıyoruz demektir. Çünkü bunların hepsinin bir fiyatı var. O yüzden fiyatların yüksek olmasının sebebi birincisi hekim sanatı, ikincisi malzeme fiyatı diyelim. Peki Ayşe hocam, son olarak izleyenlerimize özellikle bu dolgu konusunda vermek istediğiniz bir bilgi, öneri var mıdır? Evet var. Şimdi ben dolgu uygulamaları yapıyorum. Düzenli olarak tabii ki birçok hastam var ama bir taraftan da yapılmış dolguları eritiyorum. Yani çok fazla dışarıda yapılmış, uygun olmayan kişilerin
uygun olmayan malzeme kullananların yaptığı komplikasyonları tedavi ediyorum. Ve bunları gördüğüm için çok üzgünüm. Bunu için insanları uyarmak istiyorum özellikle. Çok tehlikeli bir şey. Yani anatomiye hakim olmayan, bu işin uzmanı olmayan kişilerin, uygun olmayan malzemeleri kullanan kişilerin yaptığı işler sizin sağlığınızla ciddi bir tehdit oluşturacak uygulamalardır. Ben bu eritmeleri ya da diğer komplikasyon tedavilerini yaparken hastalarıma bilgi veriyorum tabii kişisel olarak, ama bir taraftan bunu izleyen kişilere de söylemek istiyorum. Lütfen uzman hekimlere gidin. Yeteri kadar paramız yoksa yaptırmayalım o zaman. Yani bu bizim sağlığımızı tehdit eden bir durum haline gelmesin. Bu estetik işi imkanı olan yaptırır, imkanı olmayan yaptırmaz. Ucuz diye bir yere gitmeyin. Ne bileyim, tabancayla dudak doldurmak, işte uzman olmayan ya da yabancı uyruklu çantacı dediğimiz kişilerin yaptığı uygulamalar. Çok ciddi körlüğe kadar gidebilen komplikasyonlar var. Lütfen kendi sağlığınızı çok ciddiye alın. Bu konuda çok dikkatli olun demek istiyorum. Hocam, verdiğiniz tüm bu bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir başka söyleşimizde görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler diliyoruz.